Şu anda askeri araç sevkiyatı gibi görünen bir video izliyorsunuz. Sıradan bir sevkiyat gibi görünüyor değil mi? Ama aslında öyle değil. Biraz yakından bakınca durumun hiç de normal olmadığı anlaşılıyor. TikTok videosundan paylaşılan görüntü Yunanistan'dan çekildi. Bu videoda bizlerin dikkatini çekti. GZT olarak bizler de bu basit gibi görünen videodan yola çıktık ve OSİNT Türk kaynaklarıyla beraber İsrail'den Yunanistan'a gönderilen füzenin adımlarını titizlikle bir bir tespit ettik. Ayrıca bundan yola çıkarak son yıllarda artan İsrail-Yunanistan işbirliğini, Yunanistan'ın İsrail'den aldığı silahları ve nereye konuşlandırdığını ele alıyoruz. Bir TikTok videosundan paylaşılan görüntüdeki araç, İsrail tarafından Yunanistan'a gönderilen Spike and Loss füzesinin fırlatma bataryası. Hadi gelin bu videoyu inceleyip analiz edelim isterseniz. Öncelikle videonun kim tarafından ve nereden çekildiğine bakalım. Zira videodaki her detay bizlere aslında tespit için bir yol gösterici kanıtlar diyebiliriz. Detaylı incelediğimizde camdaki yansımalar dikkat çekiyor. Dikkatlice baktığımızda videonun bir otobüs içinden çekildiği net biçimde belli oluyor. Zira basit bir askeri araç videosu çekmenin sonuçları istihbarat açısından zafiyet oluşturabilir. Konum tespitiyle devam edelim isterseniz. Videonun başında Spike and Loss füzesi bataryasını taşıyan aracın arka tarafında beyaz yapıların olduğunu fark ettik. Ayrıca Spike bataryasını taşıyan aracı geçtiğimizde ufukta dağlar önümüze çıkıyor. Bu ipuçları araştırıldığında videonun konumuna rahatlıkla ulaşıyoruz. Videonun çekildiği yerle tespit ettiğimiz yeri karşılaştırdığımızda konum yaklaşık Selanik'e 14 kilometre mesafede. Bu da demek oluyor ki füzeler Selanik'e gidiyor. İncelememiz burada sona ermedi. Spike füze bataryasını taşıyan aracın yola yansıyan gölgesine bakarak geçtiği günü ve saati tespit ettik. Fotoğrafa dikkatle bakalım. Yoldaki gölgeyi fark ettiniz mi? İşte o gölgeden yola çıktık. Belirtilen yön güneşin konumunu bizlere veriyor. 14 Ekim 2025 tarihinde tam o noktada güneşin o yönde olduğu zamana baktık ve 2 dakikalık yanılma payıyla araçların 17:21'de o bölgede olduklarını tespit ettik. Füzelerin İsrail'den nereden geldiğini öğrenelim. Spike füze sistemlerinin 26 Ağustos'ta İsrail'deki Nevatim hava üssünden farklı saatlerde kalkan 3 kargo uçağının Atina'daki Elefsina hava üssüne indiğini tespit ettik. En can alıcı noktaya geliyoruz. Yunanistan bu füzeleri nereye götürüyor ve nerede konuşlandıracak? Bu soruların peşinden gidelim isterseniz. 14 kilometre uzaklıkta Selanik'te büyük askeri hangarların olduğunu biliyoruz. 28 Ekim'de Yunanistan'ın Ohi Bayramı'nda askeri geçitte sergilendiler. Yunanistan hava, kara ve deniz entegrasyonuyla bu füzeleri özellikle Ege adalarında ve Edirne sınırına konuşlandırmak istiyor. İsrail tarafından Yunanistan'a verilen silah sistemlerini gördük. Bunların içinde çok kritik olan hassas güdümlü, stratejik mühimmatlar da var. Rampage mühimmatı gibi ya da sizin işte açık istihbarat konusunda paylaşım yaptığınız Spike füzeleri var. Bunların hepsi kritik mühimmatlar. Niye? Örneğin Spike füzesine baktığımız zaman yerden atılan, havadan da atılabilen ama ucundaki kamera vasıtasıyla hedefi son ana kadar değiştirebildiğiniz, güdümleyebildiğiniz, çok hassas bir şekilde hedefinizi vurduğunuzdan da emin olduğunuz bir mühimmat. Bu açıdan kritik bir mühimmat. Atıp unutmuyorsunuz. Attıktan sonra kontrol ediyorsunuz. Uzaktan kumandalı bir helikopter gibi, uzaktan komutalı bir insansız hava aracı gibi onu yönlendiriyorsunuz o füzeyi. Ve bu çok hassas bir şekilde örneğin bir geminin radarını vurmanıza, bir geminin köprü üstüne vurmanıza, bir savaş uçağı hangarını vurmanıza sebep olabilir. Tabii menzillerinin yettiği ölçüde. Spike o kadar uzun menzilli bir mühimmat değil ama görüş ötesinden hedef vurabildiğiniz için her halükarda tehlikeli. Özellikle adalar bölgesinde saklanıp Türk Deniz Kuvvetleri'ne zarar verebilir Spike füzeleri. Hikayenin biraz başından alalım isterseniz. Yıl 1973. Orta Doğu'da Yom Kipur Savaşı patlak vermiş. Arap ülkeleri İsrail'e saldırırken Yunanistan o dönemde Arap dünyasına daha yakın bir politika izliyordu. Çünkü Atina, Arap petrolüne bağımlı, ekonomisi kırılgan olduğunun farkındaydı. Hatta Yunanistan savaş döneminde Amerika'nın İsrail'e yardım taşıyan uçaklarına hava sahasını kapatıyordu. O günlerde İsrail için Yunanistan dost değildi. Türkiye ise o yıllarda İsrail'le çok güçlü askeri bağlar kurmuştu. Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, hatta askeri anlaşmalar. Hatta Ankara ile Tel Aviv arasında 1996'da savunma işbirliği anlaşması yapıldı. Yunan istihbarat raporlarında şu ifade geçiyordu: Türkiye-İsrail askeri ekseni Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni bir denge oluşturuyor. İşte o rapordan sonra Yunanistan da İsrail'le ilişkileri düzeltmeye başladı. 2000'lerin başına gelindiğinde iki ülke arasındaki soğuk buzlar çözülmeye başladı. Eski o uzak tutum yoktu.
Bu arada sizler de fark ettiyseniz işin ucu bir noktadan sonra Türkiye'ye değiyor. Gelelim günümüze. İsrail ve Yunanistan günümüzde oldukça yakın bir politika yürütüyor. Kendilerine yeni ortaklar arayışındalar. Onlardan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Son 10 yılda Atina ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler ticari veya sadece diplomatik bir yakınlaşmadan öte stratejik bir ortaklığa dönüştü diyebiliriz. Bu dönüşümün arkasında 3 ana etken var. Bunlardan birincisi tabii ki Türkiye. Yunanistan'la yakınlaşması zaten son 5-10 yıldır Akdeniz üzerinde belli bir yakınlaşma vardı. Türkiye ile ilgili olan ilişkilerin gerilmesi, Yunanistan'ın sürekli olarak Türk düşmanlığını zaten körüklemesiyle beraber artan bir durum oldu. Ve baktığımız zaman düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla hareket ettiklerini kendi aralarında görüyoruz. Yunanistan ve İsrail'in Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin çok sıcak olmadığını biliyoruz. Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininden ötürü İsrail'i hep yanında tutma çabasında. Bunda da büyük bir çoğunlukta başarılı olduğunu görüyoruz. Hatta İsrail, Yunanistan'a F-35 satışı için destek verdi. Yahudi lobileri Amerika'da faaliyetlerini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve uçakların tesliminde yine Yahudi ve Yunan lobisinin Amerika'da etkin olduğu da inkar edilmeyecek kadar açıkça ortada. İki ülke hem stratejik hem diplomatik etkilerinin burada net bir şekilde olduğunu ortaya koyuyor. İkincisine gelelim. Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, İsrail üzerinden kendine koruma kalkanı sunuyor adeta. Koruma kalkanını Türkiye'ye karşı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten Doğu Akdeniz'deki yakınlaşmasının asıl arkasında yatan sebep Türkiye. Devam edelim. İsrail de enerji koridorları için Yunanistan'a yakınlaşıyor. Yunanistan ve Türkiye arasında olan deniz yetki alanı çıkarları, Türkiye ile yaşanan jeopolitik gerilimler Yunanistan'ı İsrail'e doğru itti desek yeridir. Enerji projelerinde doğalgaz altyapısı, boru hatları ve bölgesel üçlü işbirliği bu yakınlaşmayı başlatan alanlardan biri olurken, askeri işbirliği kısa sürede satın almalar, ortak tatbikatlar ve teknoloji transferi adımlarına evrildi. Bu fotoğrafı hatırladınız değil mi? Fotoğrafta İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı var. İsrail doğalgazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesinin imzalandığı sırada bu pozu verdiler. İsrail'in Yunanistan yakınlaşmasının bir diğer ayağı da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Oraya ileriki dakikalarda değineceğiz. Projeye değinelim. Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz yatakları, İsrail-Yunanistan işbirliğini jeopolitik bir enerji koridoruna dönüştürdü. EastMed boru hattı projesi bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri. Proje, İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgazın Girit üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya taşınmasını hedefliyor. Her ne kadar maliyet ve siyasi riskler nedeniyle projenin geleceği belirsiz olsa da Tel Aviv ve Atina Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde ortak hareket ediyor. Üçüncü etkene geçelim. Yunan ordusunun hızla modernleşme ihtiyacı. Yunanistan, envanterini genellikle İsrail tarafından üretilen silahlarla modernize etmeye çalışıyor. Yunanistan'ın ordusu aslında modernize ediliyor ve hızlıca modernize ediliyor. Yani Fransa'dan gelecek olan Belherra sınıfı gemiler var. İtalya ile şimdi Frem anlaşması yapıyorlar ki Fremler çok kabiliyetli ve çok tehlikeli gemiler. Ve bunları da hatta hazır gemi olarak almayı planlıyorlar. Dolayısıyla böyle birden Yunanistan'da eğitimi alalım sonra da kullanalım diyebileceği gemiler. Kara araçları konusunda Almanya ile bir Marder ve Lynx zırhlı araçları, Leopard tankların modernize edilmesi gibi bir süreç var. Dolayısıyla baktığımız zaman Yunanistan'ın modernizasyon faaliyetleri aslında gidiyor ve hızlı gidiyor. Bunları göz önüne alırsak çok da küçümsenmemeli. Yunanistan'ın asıl sıkıntısı asker sayısında. Yani hem hava kuvvetleri hem deniz kuvvetleri konusunda Yunanistan'ın ciddi bir asker sayısı sıkıntısı var. Bunları sürekli aşmaya çalışıyor. Şu an için onların açısından en büyük problem bu. Tabii İsrail haricinde Amerika ve Fransa da en büyük etkenlerden. Ama biz İsrail üzerinden ilerleyelim isterseniz. İsrail, Yunanistan için hem teknoloji hem de operasyonel bilgi paylaşımı açısından kritik bir ortak haline geldi. Zaten 2021'de Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında üçlü askeri işbirliği programı imzalanması bu istihbarat paylaşımını kanıtlar nitelikte. 2021 yılında imzalanan bir başka anlaşmaya bakalım isterseniz. Yunanistan, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'la 1,65 milyar dolarlık 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Kalamata'daki hava üssünde bir uçuş eğitim merkezi kurulması kararlaştırıldı. Hava üssü, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kullandığı son teknoloji simülasyon sistemleriyle donatılacak ve Yunan pilotları İsrail standardında eğitim alacak. Yunan Hava Kuvvetleri'nin İsrail'den eğitim alması önemli etkenlerden.
Çünkü bir nevi o ülkeye bağımlı olması anlamına geliyor demek. Bu işbirliklerinin tatbikatlarla derinleştiğini söylemeden olmaz. Bu tatbikatlara değinelim. Resmi rakamlara baktığımızda İsrail ve Yunanistan 2010-2025 arasında 20'ye yakın ortak tatbikat düzenledi. Bu tatbikatlara kısaca bakalım isterseniz. Yunan Hava Kuvvetleri ve İsrail Hava Kuvvetleri arasında İniojos tatbikatı Girit Adası'nda yapıldı. Tatbikatın Türkiye'ye yakınlığı da dikkat çekiyor. 2017'den itibaren düzenli olarak İsrail'de tatbikata katılım gösteriyor. Sadece Yunanistan çevresinde değil, İsrail'de tatbikatlar sık sık yapılıyor. Buna Blue Flag tatbikatını örnek gösterebiliriz. Bu tatbikatta iki ülke savaş senaryosu, hava muharebe taktikleri, elektronik harp ve ortak operasyon planlaması gibi kabiliyetlerini geliştiriyor. Havada olduğu kadar deniz ve karadaki tatbikatların özellikle 2021 ve 2022'de yoğunlaştığını görüyoruz. Karada Batı Trakya'da İsrail Kara Kuvvetleri ve Yunan ordusu arasında piyade ve zırhlı birliklerin tatbikatları dikkat çekiyor. Denizde de tablo aynı. Doğu Akdeniz çevresinde iki ülke tatbikatından deniz üstünlüğü, denizaltı savunma ve denizden hava savunma entegrasyonunun öne çıktığını görüyoruz. Ayrıca İsrail'in insansız yüzey araçları ve İHA'ları tatbikatlarda aktif rol alıyor diyebiliriz. Yunanistan'ın özellikle teknolojik ürünler konusunda İsrail'in İHA'larına giderek daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. Peki Yunanistan, İsrail'den hangi silahları alıyor ve bu silahları nereye konuşlandırıyor? İsterseniz bu soruların peşinden gidelim. Yunanistan sürekli yabancı ülkelerden silahlanan, her silahı birbirine uyumlu olmayan, çeşitli yerlerde farklı altyapıları kullanan, bunları da bakım ve idamesini gerçekleştirmekte zorlanan bir ülke. Yani bunun örneklerini biz çok biliyoruz. F-16 filosunun bile tamamını ayakta tutmakta zorlanıyordu Yunanistan. Dolayısıyla bu silahlar tehlikeli mi? Evet. Küçümsenebilir mi? Hayır. Ama Türkiye ölçeğinde bir ülke için ahvah edecek kadar kritik bir tehlike mi? Hayır. Buna karşı çeşitli önlemlerimiz var. Dediğim gibi hava savunma sistemine, elektronik harp sistemine kadar. Lakin şunu da söylemek lazım. Özellikle Ege'deki kritik tesislerin hava savunma yapısının güçlendirilmesi de gerekecektir. Yani alçak irtifa ve orta irtifadaki kaliteli sensörlerle buraların güçlendirilmesi gerekecektir. Bu konularda planlamalar yapılıyordur diye tahmin ediyorum. İlk olarak videonun girişinde bahsettiğimiz Spike füzesiyle başlayalım isterseniz. İsrailli Rafael Systems tarafından geliştiriliyor. Spike füzesinin farklı versiyonları son yıllarda Yunanistan'ın savunma modernizasyonunda kilit bir rol oynamaya başladı. Bu silahların birçoğu, özellikle mesela Spike füzeleri, sizin paylaştığınız Spike füzeleri kolay konuşlandırılabilir silahlar. Yani daimi olarak Yunanistan anakarasında belli üslere konuşlandırılırlar. Ancak bunları Yunanistan'ın adalara taşıması, ülke içinde farklı yerlere nakletmesi çok zor değil. Dolayısıyla bu konuşlandırma konusu görece ikinci planda kalan bir konu. Neden? Çünkü örneğin Rampage füzesi zaten havadan atılan bir füze. Hava üslerinde bulunur. Hava üslerine uçakları yüklenir ve fırlatılır. Ya da dolanan mühimmatlar. Bunlar atıyorum ya da Rampage füzesi topçu birliklerinin belki bünyesine konuşlandırılır. Belki özel kuvvetlerin bünyesine konuşlandırılır ve daha sonra çeşitli görev yapacağı yerlere konuşlandırılır. Tabii daha büyük Meis Adası gibi büyük adalarında da bunları konuşlandırılması mümkün. Ama küçük adalar için direkt bunları daimi görev yapacağını çok düşünmemek lazım. Küçük adacıklar ve adalarda daha çok Yunanistan'ın da duruma göre, gerilim pozisyonuna göre konuşlandırma yapabileceğini düşünebiliriz. Özellikle Spike and Loss görüş ötesi, 30 kilometreyi aşan menzile sahip hassas güdümlü füzesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki olası çatışma senaryolarında Yunan kara ve ada savunma güçlerini dönüştürme potansiyeli taşıyor. Türkiye'ye yakın adalarda ve Edirne sınırında konuşlandırmak istiyor. Devam edelim. İşbirliğinin en çarpıcı unsurlarından birine geliyoruz. Tam 22 yıllık bir anlaşma. Elbit Systems'ın Yunan Hava Kuvvetleri için tarihi bir eğitim ve modernizasyon paketi. 2025'te imzalanan anlaşma kapsamında Atina'da yeni bir eğitim merkezi kurulacak. Mevcut T-6 eğitim uçakları yükseltilerek işletilecek ve 10 adet M-346 jeti tedarik edilecek. Deniz gücüne odaklanan bir diğer adımsa DFA 2025 fuarında duyurulan Blue Whale otonom denizaltı sistemi mutabakat saptı. İsrail uzay endüstrisi ile Yunan havacılık endüstrisi arasında imzalanan bu anlaşma, Yunan donanmasına Blue Whale sisteminin entegrasyonunu, teknoloji transferini ve ortak üretimini kapsıyor. İsrail'den alınan silahın özelliklerine bakıldığında 10.9 metre uzunluğunda 5.5 ton ağırlığındaki bu otonom araç 300 metre dalış derinliğine ulaşabiliyor ve 4 haftaya varan dayanıklılık sunuyor. Hava savunma alanında ise 2025 görüşmeleriyle hız kazanan demir kubbe benzeri bir sistem geliştirme girişimi dikkat çekiyor.
Yunanistan kendi hava savunma sistemini kurmada yetersiz. O yüzden İsrail'den bir talepleri var. Rafael ve Elbit Systems'ın Yunan Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmada Barak 8 ve Davut Sapanı gibi çok katmanlı antifüze hava savunma unsurları entegre edilecek. İşte bu haritada gördüğünüz yerler Yunanistan'ın İsrail'den aldığı sistemleri konuşlandırmak istediğinin net bir fotoğrafı diyebiliriz. Göründüğü üzere potansiyel konuşlandırılacak yerler Ege Adaları ve Edirne sınırına çok yakın. Bu sistemler sadece hava katmanı değil, aynı zamanda bölgeyi tarayıp bilgi akışı topluyor. Bunların hepsi Yunanistan'ın hava savunma kubbesi Aşil Kalkanı'nın bir parçası. Türkiye'nin çelik kubbesine benzer çok katmanlı bir yapı oluşturmak istiyorlar. Anti-drone ve anti-füze sistemleri Spider, Barak MX gibi İsrail'den alınan sistemler işte bu kubbenin bir parçası. Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılan Barak MX denilen sistem tehlikeli bir sistem. Onu söyleyebilirim. Çok küçümsenebilecek bir sistem değil. Bununla beraber bence Türkiye'nin daha aktif bir tepki vermesi gerekiyordu bu sisteme karşı. Bunun sebebi de sizin altını çizdiğiniz istihbarat konusu. Barak MX füze menzili olarak 100-150 kilometrelerde bir menzile sahip olsa da radar menzili çok uzun. 400-500 kilometrelere varan bir radar menzili var ve Güney Kıbrıs'ta iyi bir noktaya konuşlandırılması halinde de Antalya'ya kadar, Antalya'nın üstündeki hava trafiğine kadar izleyebilecek bir araç. Bu da Türkiye ile Kıbrıs arasındaki hava trafiğinin sürekli olarak İsrail tarafından izlenmesi anlamına geliyor. İsrail'in oraya Barak MX konuşlandırılmasının işte anahtarı Kıbrıs'a verdim, tamamen Kıbrıs'ın kontrolünde gibi bir senaryo ile işleteceğini ben çok düşünmüyorum. Böyle bir istihbarat fonksiyonunu İsrail kaçırmaz. Bu aynı zamanda İsrail'in batısından gelebilecek tehditlere karşı da yeni bir göz demek ve özellikle birden farklı açılardan, radardan siz veri alıyorsanız doğruluğunuz çok artar. Bunun kaymağını İsrail yemek isteyecektir ve dolayısıyla Türk hava sahasını, Kıbrıs ve Antalya bölgesindeki hava sahasını sürekli takip edebilecek bir radar altyapısı İsrail'e de sürekli veri aktarıyordur muhtemelen ve bu aktarım Türkiye için çok riskli bence. Buna ek olarak Yunan F-16 Viper jetlerine Spice akıllı bombaları ve Rampage füzeleri uyarlanacak. Yani uçaktan atabildiğiniz balistik yörünge izleyen, yani havadan atılabilen bir balistik füze. Hedefine çok hızlı gidiyor. Rampage'i İsrail İran'daki saldırılarda kullandı, farklı bölgelerde kullandı ve çok efektif bir mühimmat olduğunu da gösterdi. Çok hassas bir şekilde hedefini çok hızlı vuruyor. Dolayısıyla savunma reaksiyonunuz çok düşük, havada vurma ihtimaliniz çok düşük. Bu yönden tehlikeli bir mühimmat ama ben çok yüksek adetlerde envantere alabilecekleri kanaatinde de değilim. Bir TikTok videosuyla başlayan bu hikaye aslında çok daha derin bir tabloyu gösteriyor. Yunanistan, İsrail, Amerika ve Fransa'nın oluşturduğu güvenlik şemsiyesi altında bölgede güç kazanmaya çalışıyor. Bu durum Atina'yı hem askeri hem diplomatik anlamda bu ülkelere bağımlı hale getiriyor. Öte yandan İsrail de Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yakınlaşarak Doğu Akdeniz'de etkisini genişletme fırsatı buluyor. Görünen o ki bu ittifaklar sadece savunma değil, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirme mücadelesinin de bir parçası. TikTok videosundan paylaşılan görüntü Yunanistan'dan çekildi. Bu videoda bizlerin dikkatini çekti. GZT olarak bizler de bu basit gibi görünen videodan yola çıktık ve OSİN Türk kaynaklarıyla beraber İsrail'den Yunanistan'a gönderilen füzenin adımlarını titizlikle bir bir tespit ettik.